Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi günler diliyorum. Farklı zamanda izleyenler için günaydınlar. Farklı zamanda yine izleyenler için iyi akşamlar diliyorum. Bugün sizin için çok değişik bir konu seçtim. Öyle bir konu seçtim ki anlatacağım çoğu şey öncelikle kendi hayatımda büyük değişimler sağlayan, hem çalışma hayatımda hem de şahsi dünyamda kırılmalar oluşturacak kadar etkisi olan bir konu. Dinleme. Ama nasıl? Akılda çok deli sorular oluşuyor, değil mi? Duymak. Duymak dinlemek midir? Dinleme sadece kulakla yapılan bir eylem midir? Duymaktan türetilen duygu bu işin neresinde? Gelin hep beraber bu sorulara cevap bulalım derim. Bu konu tabii ki kişinin kendi özel hayatı, iş hayatı, iş yerinde bulunduğu ortam, iş yerindeki arkadaşlarıyla olan ilişkisi, astlarıyla üstleriyle olan ilişkisi, satışta müşteriyle olan ilişkisini etkileyecek derecede önemli bir konu. Dinlemeyi şöyle tanımlayalım arkadaşlar. 4 aşaması var. Algılama, anlama, değerlendirme ve yorumlama. Aslında çok kısa tanımı dinleme, bir iletiyi doğru biçimde algılama, anlama, yorumlama ve değerlendirmedir. Bu şekilde açıklayabiliriz. Bu aşamaları içermeyen eyleme sadece duyma diyoruz. Duymak. Bir ses var, bir ileti var. Kulak organımla yaptığım eyleme duymak diyoruz. Ama dinlemek aynı manaya mı geliyor? İşte bu adımların olmadığı seslere basitçe duyma diyoruz. Ama algılama, kulak diye isimlendirdiğimiz, biraz teknik ifade kullanayım, sensör, kulağa sensör diyorum. Algılama, kulak diye isimlendirdiğim bu sensörle anlama, nöronların transmit, yani çevirim yaptığı beyindeki reseptörleri içeren bir PLC sistemiyle yapılır. Kulak sensör, beynin PLC. Sensör sesleri algılıyor. Beynim de bir PLC gibi, teknik bir tabir, elektroniksel bir endüstriyel otomasyon bilen her arkadaşım aslında bu söylediğimi çok daha doğru bir şekilde anlayacaktır. PLC ile kulağımın, sensörümün duyduğu sesleri işler. Beyin gibi, beyin zaten işliyor. Evet, buraya kadar algılamayı, anlamayı anlattık. Peki, sanki bir şeyler eksik gibi duruyor. Bu algılama eylemine duygularımızı, tecrübelerimizi, yaptığımız hataları ve bütün ruhumuzla bu duyma, algılama fiiline dahil olduğumuzda işte o zaman gerçekten dinlemiş oluyoruz arkadaşlar. Peki günlük hayatımızda dinleme fiiline ne kadar maruz kalıyoruz? Hiç düşündünüz mü bunu? Bazı bilimsel araştırmalar var. Çalışma hayatında bir insanın iletişimde ortalama olarak %9 yazma, %16 okuma, %30 konuşma, %45 de, asıl en büyük pay burada, %45 de dinleme eylemlerini kullandığı anlaşılmış. İletişimin parçaları, yazma, okuma,
konuşma ve dinleme. Buradaki en büyük payı olan kısım dinleme. Ama hiçbirimiz bunun farkında değiliz, değil mi? Bunu da ikiye ayıralım. Okuma, yazma. Okuma ve yazma aslında bir kişinin monolog bir şekilde ağırlıklı yaptığı bir eylemler veya nasıl daha başka tabir edelim, canlı, kanlı olmayan eylem tipi, yazma ve okuma. Bunların toplamı %25. Daha kanlı, canlı bir şekilde ve muhatapla diyaloglar şeklinde olan iletişim biçimimizin %75'ini konuşma ve dinleme kapsıyor. Yani iletişimin ana parçaları konuşma ve dinleme arkadaşlar. Bu da zaten dinlemenin iletişimde, hatta konuşmanın iletişimde ve ilişkilerde ne oranda önemli olduğunu ortaya koyuyor. Mesela size hiç olmuyor mu? Birisine bir mail attığınızda, gönderdiğinizde genellikle yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek durumlar oluşabiliyor. Aslında siz orada çok yumuşak bir üslup kullanıyorsunuz ama bu karşı tarafta sert algılanabiliyor. Çünkü yazmada duyguyu hissettirmek konuşmada ve dinlemede olduğu kadar etkin değil. Tabii ki etkisi var, doğru üslup biçimleri, ama o tonlamayı hissetmediğiniz için bazen acaba bu bana niye bu kadar sert mail attı diyorsunuz. Ama gerçekte öyle olmayabilir. Bu yüzden de zaten insanların çoğu sesli iletişimden vazgeçemiyor. Yani mail atmak yerine açıyor telefon, konuşuyor. Çünkü daha etkin, duygularını, ifadelerini daha doğru bir şekilde aktaracağına inandığı için bu yolu tercih ediyor. Şöyle düşünelim. Tabii bu işin içinde konuşulduğunda, daha önce de demiştim, dinleme duygularla olan bir eylem. Maalesef toplumda bazı istenmeyen yaklaşımlara maruz kalabiliyoruz. Mesela konuşanın sözünü kesme, sürekli kesme ya da fazla konuşma, insanları utandırma. Bu iki kişinin diyaloğundan bahsediyorum. Konuşurken karşı tarafın yüzüne bakmama veyahut da dinlerken konuşmacının yüzüne bakmamak ya da saldırgan bir tavırla konuşuyoruz. Ya da birisi konuşurken başka işle ilgileniyorum. Karşı tarafa önemsiz olduğunu hissettiriyorum. Değersiz hissettiriyorum. Gibi bu tip birçok eyleme aslında hayatımızın her aşamasında maruz kalıyoruz. Markette, uçakta, Ramazan'da pide kuyruğunda, sen önüme geçtin, yok arkamdaydın. Bir iş toplantısında birisi bir meramını anlatacak, sürekli lafı bölünüyor. Çünkü neden? Dinlemiyoruz. Evde eşler arasında, daha önemlisini söyleyeyim, çocuklarla yapılan konuşmalarda, evde çocuklarımızla yapılan konuşmalarda. Gözlemlerimde açıkçası hem kendi gözlemlerimde hem de bilimsel araştırmalarda bu yaklaşımların neredeyse hepsinin altındaki yegane sebep toplumun genelinin iyi bir dinleyici olmaması, iyi dinleyici oranının düşüklüğü ve daha da önemlisi aktif dinleme, etkin dinleme becerilerinin yeterli seviyede gelişmemiş olmasıdır. Bu ortaya çıkıyor. Peki o zaman aktif dinleme bahsettik. Aktif dinleme nedir? Bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Yavaş yavaş buna başlayalım.
Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız varsa lütfen ekleyin. Birlikte bu konuyu değerlendirelim. Hoşça kalın.